Merhaba dostlar, Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bugün bahçemizin en ferahlatıcı sebzesinden bahsedelim. Tahmin ettiğiniz gibi evet, hıyardan söz ediyorum. Bu videoda sadece dikim esnasında nelere dikkat etmemiz gerektiği konuları üzerinde duracağız. Bunun adı hıyardır. Lütfen onu küstürüp salatalık demeyin. Hıyar ekimi aslında oldukça keyifli bir süreç. Ama bu neşeli sebzenin gönlünü almak için bazı küçük ama önemli noktalara dikkat etmek gerekiyor. Aslında çekirdekleri toprağa direkt dikmek en iyi sonuçları verir. Ama maalesef fideleme yolu tercih edildiği için yapacak bir şey yok. Yetiştirmek isterseniz önce şunu bilin. O sıcağı sever ama kökleri serin dursun ister. Güneşin yüzünü gösterdiği ama toprağın hemen kavrulmadığı yerler onun için idealdir. Bölgesine göre genelde Nisan sonu, Mayıs başı toprak nemli ama soğuk değilse işte o zaman tam vaktidir. Toprağı hazırlarken fazla naz yapmaz ama besini toprakta kendini gösterir. İster sera olsun, ister açık alan, dikeceğiniz yeri önceden hazırlayın. Toprak hazırlığını nasıl yapacağınıza dair videoyu kanal içerisinde bulabilirsiniz. Toprağımız hafif kumlu ve humusluysa işimiz kolay. Gübreli toprakta kendini gösterir dedik ama dikkat! Çok taze gübre hıyarı yakar. Organik madde zengin olsun ama tabiri caizse yanmış olsun. Fideleri yerleştirirken aralarına yeterli mesafe bırakıyoruz. Yaklaşık 40-50 cm. Çünkü hıyar yer kaplamayı sever. Birbirine girerse hem hava almaz hem hastalık başlar. Dikerken çok dikkatli olun. Kök bozulmasın, gövdede çatlama olmasın, toprağı da fazla sıkıştırmayın. Serbest kalsın. Tohumla ekecekseniz toprağın 2-3 cm derinine bırakın. Üstünü yumuşakça örtün. Bu işin doğrusu tohumu toprağa ekmektir. Hıyar suyu sever ama ayarını iyi yapmak lazım. Önemli bir not düşelim. Sakın soğuk suyla sulama yapmayın. Hipotermi açık bir bitkidir ve ani reaksiyon gösterir. Küçükken azar azar ama sık, büyüyünce daha derin ve seyrek sulama yapıyoruz. Yoksa yüzeyde kök salar, sıcağı görünce de hemen bayılır. Bir de yapraklarına fazla su sıçratmamaya çalışın. Mantar hastalıkları nemli yaprakta kolay baş gösterir. Sulamayı sabah erken yapın. Şimdi dikim esnasında neler yapıyoruz bir görelim. Daha sonra farklı bilgiler gelecek. Fide dikmeden önce toprağa küçük bir hazırlık yapıyoruz. Bahçede kürekle her fide için ayrı ayrı genişçe çukur açıyoruz. Ama bu çukurlar sadece boşluk değil, içine biraz yaşam katacağız. Önce 2 kilogram civarı yanmış hayvan gübresi, bulabiliyorsanız sıcak gübrelerden at gübresi koyun. 10 numara 5 yıldız olur. Sonra üzerine biraz kıyılmış ısırgan otu ve yaklaşık 200-250 gram civarı odun külü ekliyoruz. Hepsini kürekle hafifçe karıştırıp harmanlıyoruz. Bu karışım toprağı hem besliyor hem de genç fidelerin güçlü başlamasını sağlıyor. Isırganın verdiği güç, külde saklı mineraller ve gübrenin sıcaklığı. Hepsi bir çukurda büyük bir hayat için birleşiyor. Karışımı hazırladıktan sonra çukuru güzelce kapatıyoruz. Toprak yeniden düzleşiyor ama altında genç fideler için hazır bekleyen bir güç kaynağı var artık. Ardından bir adım öteye geçip yeni bir çukur açıyoruz ancak bu defa ufak, sadece fideyi dikebileceğimiz büyüklükte. Her fide için bu özeni tekrarlıyoruz. Her biri kendi yerini, kendi besinini alıyor. Bu sadece bir dikim değil. Her fideye burada büyü, burada güçlen deme şeklimizdir aslında. Fide dikerken unutmayın. Çukuru açın, suyla doldurun ve çekmesini bekleyin. Sonra fideyi dikin. Her çukuru dikkatlice suluyoruz. Ama öylesine bir su değil bu. Her damla o küçük gövdenin büyük bir geleceğe dönüşmesine yardımcı olacak. Çukur hazır, toprak beslendi, su verildi. Şimdi sıra fidenin yerini bulmasında. Köklerini zedelemeden nazikçe çukura yerleştiriyoruz. Fazla derine gömmeden ama toprağa da sağlamca oturacak şekilde. Sonra toprağı etrafına usulca bastırıyoruz. Sanki
Burada büyüyeceksin. Burası senin evin der gibi. Fide yerini bulduğunda yaprakları bile başka bakıyor insana. Dikimden sonra destekleme kısmına geçiyoruz. İpi alıp fideye dikkatlice sarıyoruz. Burada önemli olan fideye zarar vermeden, çok sıkmadan ama sağlamca bağlama. İpi biraz yukarı doğru kıvırarak sarıyoruz. Böylece fide yukarıya doğru rahatça tırmanabiliyor. İpi alma işleminden sonra koltukları da temizleyin ki güç yukarıya gitsin. Dikimden sonra özellikle ilk günlerde gölgeleme yapmak çok önemli. Fide daha toprağa tutunmadan güneşin zararlı ışıkları altında strese girmesin. 15 gün bekleyin ve gübre vermeye başlayın. İlk 1,5 ay sadece ısırgan ile devam edin. Daha sonra ilk hasadı yaptığımızda size bomba gibi bir gübre tarifiyle geleceğim. Doğanın ritmine güvenin, toprağa kulak verin. Bir sonraki sebze hikayesinde görüşmek üzere. Takipte kalın, doğada kalın ve hoşça kalın.